Yunan mitolojisinde Afrodit, aşk ve güzellik tanrıçasıdır. Romalı eşdeğeri Venüs'ün aksine Afrodit, sadece karşı cinsi olan aşkın değil, aynı zamanda sosyal hayatı ayakta tutan bağlılığın da tanrıçasıdır. Afrodit tasvirlerinde çoğu kez elinde kutsal kuşu güvercinle çıplak ya da örtüye sarılmış bir şekilde betimlenir. Homeros'un altın Afrodit olarak nitelendirdiği tanrıçayı, diğer şairler ise işveli, cilveli, gönül alıcı gibi sıfatlarla da adlandırırlar. Tanrıçanın nasıl doğduğu ile ilgili iki farklı temel kaynak vardır. Hesiodos'a göre Gaia çocuklarını Uranüs'ü cezalandırmaları için kışkırtır ve çelikten bir tırpan yapar. Babasını cezalandırmayı kabul eden Kronos, tırpanı Uranüs'e doğru sallar ve babasının cinsel organını keserek denize atar. Organın çevresinde oluşan köpükten bir genç kız çıkar. Bu tanrıçaya deniz köpüğünden doğması nedeniyle Afrodit adı verilir. Hesiodos'a göre Afrodit doğduktan sonra önce Kitara'ya, oradan Kıbrıs'a giderek karaya çıkar. Bu yüzden kaynaklarda Kitaralı ve Kıbrıslı Afrodit olarak da anılır. Homeros'a göre ise Afrodit, Dione ile Zeus'un ilişkisi sonucu doğar. Günümüzde Kıbrıs Baf-Limassol sahil yolu üzerinde yer alan gavurtaşı, Afrodit kayalıkları olarak da anılmaktadır. Bu şekilde anılmasının sebebi, Afrodit'in bu alanda deniz köpüklerinden doğduğu ve karaya ayak bastığına inanılmasındandır. Afrodit'in tüm çekiciliğine karşın karanlık bir yanı da vardır. Çirkin kocası Hephaistos'a sıklıkla ihanet eden tanrıçanın en bilinen ilişkileri Ares, Dionysos ve Hermes'le yaşadıklarıdır. Nedeni ve nasıl olduğu bilinmese de Afrodit, ateş ve zanaatkarların tanrısı Hephaistos'la evlenir. Ancak güzel tanrıça Hephaistos'u savaş tanrısı Ares ile aldatır. Bunu her şeyi gören güneş tanrısı Helios'tan öğrenen Hephaistos, kimsenin çözemeyeceği zincirden bir ağ örerek bununla yatağına tuzak kurar. Afrodit ve Ares yatağa uzandığında ise birden ağ üzerlerine kapanır. Ne kadar uğraşsalar da Hephaistos'un ağından bir türlü kurtulamazlar. Güneş tanrısı Helios'tan haber alan Hephaistos, yüreğinde acılarla odasına girer ve bu rezilliğe tanık olsunlar diye bütün tanrıları da evine çağırır. Çıplak ve çaresiz haldeki çifti gören Poseidon, Ares'in bir ceza ödemesi şartıyla serbest bırakılması konusunda Hephaistos'u ikna eder. Böylelikle Ares Trakya'ya, Afrodit ise Kıbrıs'a gider. Afrodit'in savaş tanrısı Ares'le ilişkisinden Phobos, Deimos ve Armonia doğar. Çocuklarından ahenk ve uyum anlamına gelen Armonia'nın yanında dehşet anlamına gelen Deimos ve korku anlamına gelen Phobos'un olması Afrodit'in olumlu ve olumsuz yanları ile çelişkileri simgelediği düşünülmektedir. Hesiodos'un Tegonyası'nda Eros, zamanın başlangıcında doğan ilk varlıklardan biridir. Ancak bazı anlatılarda Eros'un Afrodit ile Ares'in ilişkisi sonucu doğduğu ifade edilir. Bu yüzden antik çağ sanatında Eros sıklıkla Afrodit'in yanında tasvir edilir. Afrodit'in bir diğer sevgilisi de haberci tanrı Hermes'tir. İkisinin ilişkisinden yarı erkek, yarı kadın olan çocukları Hermafroditos doğar. Ovid'e göre Hermafroditos 15 yaşına geldiğinde Salmakis adlı bir su perisiyle tanışır. Salmakis genç çocukla birlikte olmak istemişse de talebi reddedilince çocuğa sıkı sıkıya sarılmış, bu arada tanrılara bir daha ayrılmamaları için dua edince iki gencin bedenleri birleşmiştir. Bu anlatılardan dolayı günümüzde bilimsel bir terim olarak kullanılan hermafroditizm, bir insanda hem erkek hem de kadın cinsiyetine ilişkin özelliklerin çeşitli oranlarda yer alması anlamına gelir. Afrodit diğer tanrılara ve elbette Zeus'a birçok kere aşk acısı çektirir. Afrodit'in aşk entrikalarına kızan Zeus, onu Ankises adlı ölümlü bir çobana aşık ederek kendini küçük düşürmesini sağlar. Afrodit, Frigya prensesi kılığına bürünüp Ankises'in karşısına çıkarak onunla evlenmek üzere Hermes tarafından gönderildiğini ileri sürer. Ankises buna inanarak Afrodit'le birlikte olur. Ankises uyanıp tanrıçayı gerçek biçiminde görünce Afrodit onu olanları hiç kimseye anlatmaması için uyarır. Bir gün Ankises sarhoş olur ve tanrıçayla yaşadığı ilişkiyi ağzından kaçırır.
Afrodit'in onurunu kabul edilemez bir biçimde zedeleyen Ankises, Zeus tarafından cezalandırılır. Ankises'in Zeus'un cezası sonucu kör ya da topal kaldığı söylenir. Afrodit ile Ankises'in birlikteliğinden Eneas doğar. Eneas, Truva'da Hektor'dan sonra en büyük kahraman olarak bilinir. Ayrıca Romalılar tarafından inanılan Roma İmparatorluğu'nun kurucusu Romulus ve Remus'un da atasıdır. Afrodit'in öfkesi ve intikamı korkunçtur. Şafak tanrıçası Eos, Fidra ve Pasifea'ya belalı aşklar vermiştir. Kendisine yeterince tapınmayan Lemnos kadınlarına ise ceza olarak kocalarının dahi dayanamadığı bir koku verir. Afrodit'in Üç Güzeller yarışmasında oynadığı rol ve Paris'in Helena'nın başına getirdiği bela dillere destan olur. Anlatılarda Olympus'un üç tanrıçası arasında düzenlenen ve kazananın da altın bir elmayla ödüllendirileceği güzellik yarışmasından bahsedilir. Efsaneye göre Zeus, güzellik yarışmasına hakemlik yapması için Troyalı Paris'i seçer. Üç güzel tanrıça, genç adama reddedilmesi imkansız şeyler vaat eder. Ancak Paris, Afrodit'in vaat ettiği güzeller güzeli Helena'nın aşkını seçer. Bunun sonucu olarak da Helena'nın aşkıyla yanıp tutuşan Paris, Sparta'ya giderek Helena'yı kaçırır. Böylece Homeros'un İlyadası'nda anlattığı Büyük Truva Savaşı başlamış olur.